Yıl 1955. Princeton Hastanesi'nde Albert Einstein hayata gözlerini yumuyor. Dünyanın en büyük dehası ardında fizik dünyasını baştan aşağı değiştiren teoriler bırakmış. Ama insanlar Einstein'ın teorilerinden çok beynini merak ediyor. Acaba Einstein'ı bu kadar özel yapan şey beyninde gizli olabilir miydi? Bilim insanları Einstein'ın beynini incelemek için büyük bir heyecanla harekete geçiyorlar. Ancak şaşırtıcı bir sonuçla karşılaşıyorlar. Beyni sıradan bir insanın beyninden çok farklı değil. Ama o zamanlar önemi fark edilmese de daha sonra anlaşılacak şekilde Einstein'ın beyninde bir detay fark ediliyor. Einstein'ın hayatının son dönemlerinde düzenli olarak keman çalmaya başladığından ötürü beyninin bir bölümünde yeni nöral ağlar oluşmuş. Orada oluşan nöral ağlar ve aldığı şekil sol ellerini düzenli olarak kullanan bütün kemancılarda var. Hatta bu şekil her iki elini de düzenli olarak kullanan piyanistlerde beyinlerinin her iki yarım küresinde de bulunuyor. İşte bu beynimizin inanılmaz esnekliğini ve yeniden biçimlenebileceğini gösteren olağanüstü bir örnek. Beynimiz nöroplastisite sayesinde öğrenme ve ustalaşma süreçlerinde fiziksel olarak değişebilir ve gelişebilir. Sevgili dost, uzun zamandır burada kitap özetlerinde bir araya gelemiyoruz ama bundan sonra her hafta yine bir arada olacağız. Bugün kitap özetleri köşemizin konuğu bir kez daha David Eagleman. Daha önce izlediysen Incognito kitabını da özetlemiştik. Kendisi bir nörobilimci ve yazar. Alanında en iyilerden. Beyin Senin Hikayen kitabında beynimizin çalışma prensiplerini günlük hayattan basit örneklerle çok ama çok güzel bir şekilde açıklıyor. Beyin Senin Hikayen kitabı, beynin sırlarını anlamak ve temel çalışma prensiplerini öğrenmek isteyenler için adeta bir başvuru kaynağı. Daha önce özetlediğim tüm kitaplarda olduğu gibi bu kitabı da okumanı mutlaka isterim. Bu arada Domingo Yayınları tarafından basılıyor ve dağıtılıyor. Her zaman olduğu gibi çayın kahven hazırsa hadi gel başlayalım. Birinci bölüm beynin muhteşem esnekliği yani nöroplastisite. Sevgili dost, beynimiz sabit ve değişmez değildir. Aksine sürekli yenilenebilir, değişebilir ve öğrenebilir. Öğrenmek de yalnızca soyut bir kavram değil, beynimizde fiziksel olarak da bunun kanıtları yeni nöral ağlar ve şekiller olarak ortaya çıkıyor. Girişte Einstein'dan verdiğim örnekte olduğu gibi. Bu bölümde çok önemli bir araştırmaya değineceğim ve nöroplastisite yani beynin yeniden şekil alabilmesi ne demekmiş birlikte bakacağız. Londra'daki taksi şoförleriyle ilgili çok önemli bir araştırma yapılmıştı. Londra'da taksi şoförleri üzerinde yapılan bu ünlü araştırmada taksi şoförlerinin Londra'nın son derece karmaşık ve düzensiz yapıdaki sokak haritasını ki 25 bin sokaktan bahsediyoruz ezberleyerek sınavları geçmeleri gerektiği keşfedilmişti. Bu sürecin sonunda yoğun bellek kullanımı ve yön bulma yetenekleri geliştirdikleri için beyinlerindeki hipokampus bölgesinin fiziksel olarak büyüdüğü tespit edilmişti. Hatta uzun süredir Londra'da taksi şoförlüğü yapanların hipokampüsleri çok daha büyüktü. Bu da beynimizin öğrenmeye ve karmaşık görevleri yerine getirmeye adaptasyon kapasitesini ortaya koyuyor. Sevgili dost, bundan nasıl faydalanırız? Beynimiz madem gelişmeye müsait, o halde her gün ona yeni şeyler verebilirsin. Mesela yeni bir dil öğrenmek için çalışabilirsin, farklı türlerdeki kitapları okuyabilir ya da bir enstrüman çalmaya başlayabilirsin. Bu yaşın kaç olursa olsun gelişebileceğini ve değişebileceğini gösteren muhteşem bir örnek. Ama beynimiz sadece esnek değil, aynı zamanda çok üretici, hatta kendi gerçekliğini bile kurgulayabiliyor. Şimdi ikinci bölümde buna bakacağız. Bölüm 2. Beynin kendi gerçekliğini oluşturma gücü. Şöyle hayal et. Bir sabah erken saatte tam güneş doğmamışken yürüyüş yapıyorsun ve ileride önündeki loş ışıkta yerde bir şey kıvrılmış yatıyor. Sen ne olduğunu anlamaya çalışırken beynin birden alarm veriyor. Bu bir yılan olabilir.
irkiliyorsun, nabzın artıyor. Hatta birkaç adım geri bile atıyorsun ama biraz bekliyorsun. Güneş biraz daha ışıldıyor ve dikkatli baktığında anlıyorsun ki o sadece bir ip parçası. Peki beynin neden o ip parçasını yılan olarak gördü? İşte tam da burada beynimizin çalışma mantığı ortaya çıkıyor. Beynimiz dışarıdan gelen sinyalleri olduğu gibi değil, kendi oluşturduğu içsel model üzerine yorumlar. David Eagleman kitabında bu durumu şöyle açıklıyor. Gözlerimizle değil, beynimizle görürüz. Kulaklarımızla değil, beynimizle duyarız. Tenimizle değil, beynimizle hissederiz. Burnumuzla değil, beynimizle koku alırız. Dışarıdan gelen her sinyal beyne ulaşmadan önce beynimizin içinde bir model zaten çoktan oluşmuştur. Gelen verileri bu iç modele göre yorumlar ve bize hazır bir gerçeklik sunar. NLP eğitimlerinde en önemsediğimiz konulardan biri şudur. Harita arazinin kendisi değildir. Yani haritadan kasıt zihnimizde oluşturduğumuz model, araziden kasıt ise dünyanın kendisidir. Ama her birimiz az önce konuştuğumuz gibi zihnimizde hayata, insanlara ve olaylara dair kendi gerçekliğimizi oluştururuz. Yani bizim algıladığımız dünya gerçek dünya değildir. Orada filtrelerimiz ve geçmişimiz vardır, yorumlarımız vardır. Örneğin bir kişi kendisine söylenen basit bir sözü ağır eleştiri olarak yorumlarken bir başkası onu tavsiye olarak alabilir. Birinin büyük risk olarak gördüğü şeyi bir başkası fırsat olarak görebilir. Çünkü herkes kendi zihniyle yorumlar, kendi geçmişiyle anlamlandırır. Elbette bu ömür boyu böyle olmak zorunda değil. Hatta bunu anlatmamın sebebi inandığın her ne varsa sana ait, yani nesneldir. Gerçek değildir. Senin gerçekliğindir ve değişebilir. Bununla ilgili yazar kitapta çok ama çok önemli bir örnek veriyor. Alcatraz hapishanesini belki duymuşsundur. Bir zamanlar dünyanın en güvenli hapishanesi olarak bilinirdi ve yazar buraya gidiyor. Şu anda bir müze. Orayı geziyor ve orada çok önemli bir yere de uğruyor. Delik diye adlandırılan bir hücre var ve dışarıdan hiçbir şekilde ışık girmiyor, ses de girmiyor. Yani tamamen izole. Kendisi de hatta burada kısa bir süre duruyor ama algılarının değiştiğinden bahsediyor ve daha sonra orada, yani o hücrede kalmış insanları buluyor, onlarla röportaj yapıyor. Mahkumlar burada günlerce, haftalarca dış dünyayla hiçbir temas olmaksızın kalıyorlarmış. İlk başta mahkumlar için burası cehennem gibi. Hiçbir uyarıcı yok, ses, ışık ya da görüntü. Ancak bir süre sonra beynin mucizevi bir yeteneği devreye giriyor. Beyin dış dünyadan gelen sinyaller yokluğunda kendi içindeki görsel, işitsel, duyusal anıları harekete geçiriyor. Beyin kendi filmini oynatmaya başlıyor. Mahkumlar bu süreçte öyle canlı ve net görüntüler görmeye başlıyorlarmış ki birçoğu yaşadıklarını televizyon izlemek gibi tarif ediyor. Gerçek dünyada karşılaşamayacakları kadar gerçekçi deneyimler yaşıyorlar. Bu durum beynimizin dış uyaranlardan bağımsız olarak kendi içinde mükemmel ve ayrıntılı bir gerçeklik oluşturabileceğini gösteriyor. Peki beyninin bu özelliğini bilmek ne işine yarar? Örneğin zihin görselleştirmesi yapabilirsin. Beynimiz gerçek ve hayal arasındaki ayrımı yapamıyor. Her gün birkaç dakika hedeflerini ve istediğin hayatı çok net ve detaylı bir şekilde gözünde canlandırırsan beynin bu hedeflere ulaşmış gibi hissedip motive olacak ve kendini o gerçekliği yaşamaya hazırlayacaktır. Yine pozitif iç konuşmalar yapabilirsin. Günlük iç diyaloğunu değiştirebilirsin. Beyninin gerçeklik algısını şekillendiren cümleleri bilinçli kullanarak olumlu bir iç gerçeklik oluşturabilirsin. Mesela bu çok zor yerine bu benim gelişimim için harika bir meydan okuma. Başaramam yerine başarmam için neleri öğrenmem gerekiyor diye sorabilirsin. Yorgun hissediyorum yerine enerjimi geri kazanmak için kendime zaman ayırıyorum diyebilirsin. Şansım yok yerine şansımı kendim oluşturuyorum, fırsatlara odaklıyım diyebilirsin. Bu sayede beyninin algıladığı gerçekliği değiştirebilirsin. Ve bazen bu gerçeklik o kadar güçlü oluyor ki yaşamadığımız şeyleri bile yaşıyormuş ya da yaşamış zannedebiliyoruz. 3. bölümde buna bakacağız. Bölüm 3. Beynimiz ve yanılsama ya da yaşanmamış anıları oluşturmak.
Hayatımız boyunca yaşadığımız her şeyi doğru hatırladığımızı zannedebiliriz. Oysa gerçek şu ki beynimiz anıları arşivlemez. Onları sürekli yeniden yazar. Dahası hiç yaşanmamış bir olayı bile doğruymuş gibi kaydedebiliriz. Bu konuda çok önemli bir çalışmadan bahsedeceğim sana. Elizabeth Loftus tarafından yapılmış trafik kazası deneyi olarak bilinir. 1970'li yıllarda yapılmış bu çalışma. Katılımcılara kısa bir trafik kazası videosu izletiliyor. Ardından gruplara farklı sorular yöneltiliyor. Araçlar birbirine çarptığında ne kadar hızlı gidiyorlardı? Araçlar birbirine çarşamba günü tosladığında ne kadar hızlıydı? Araçlar birbirine şiddetle çarptığında hangi hızla ilerliyordu? Sadece kullanılan kelime değiştiği halde verilen cevaplar ciddi şekilde farklılaşmıştı. Toslamak kelimesi kullanılan gruptaki katılımcılar araçların çok daha yüksek hızda olduğunu söylüyorlar. Hatta bazıları camların kırıldığını ve arabaların savrulduğunu iddia ediyor. Oysa bunlar videoda hiç yok. Yani hafızamız sandığımızdan çok daha esnek. Beynimiz gerçek olayları bile dış yönlendirmelere göre değiştirip böyle yorumlayabiliyor. Burada ekip gördüklerine çok şaşırıp çalışmayı bir sonraki evreye taşıyorlar ve senaryoyu değiştiriyorlar. Bir adım daha ileri gidiyorlar. Acaba insanlar hiç yaşanmamış bir olayı tekrarlı ve ikna edici şekilde anlatırlarsa yaşamış gibi hatırlayabilirler mi? Bunu düşünüyorlar. Katılımcılara şöyle diyorlar. Çocukken bir alışveriş merkezinde anneni kaybetmişsin. Güvenlik seni bulmuş ve annenle buluşturmuş. Bunu hatırlıyor musun? İlk başta çoğu kişi hatırlamadığını söylüyor ama birkaç tekrar, biraz yönlendirme, birkaç detay eklendikten sonra katılımcıların büyük bir kısmı bu olayı gerçekmiş gibi hatırlamaya başlıyor. Hatta annemin elbisesi kırmızıydı, beni bulan görevli gözlüklüydü gibi ekstra detaylar bile uyduruyorlar. İşte bu çalışma bize gösteriyor ki beynimiz doğru kodlanmadığında hayal ürünü bir olayla gerçek bir deneyimi ayırt edemez hale gelebiliyor. Peki bu bilgiyi nasıl kullanabiliriz? İçsel gerçekliğimizi nasıl yönlendirebiliriz? Madem beynimizin böyle bir özelliği var, neden burada devreye girmeyelim? Eğer beynin geçmişte yaşanmamış şeyleri gerçekmiş gibi inşa edebiliyorsa, o halde neden gelecekte olmasını istediğin bir şeyi bugünden ona kodlamayasın? Ben zaten beceriksizim diye kendini ikna edebilen bir zihin. Ben bu işi çözerim çünkü her gün öğreniyorum diyerek şekillendirilebilir. Burada ne yapabiliriz? Anıları beynin yararına kurgulayabiliriz. Her gün 5 dakikalık bir zaman ayır kendine. Başarmak istediğin bir şeyi olmuş gibi detaylarıyla hayal et. Neredesin? Kiminlesin? Ne hissediyorsun? Seni kimler tebrik ediyor? Neler yapıyorsun? Ya da geçmiş bir olayı hatırla. Daha önceden başarısızlık diyordun ona. Şimdi şöyle yorumlayabilirsin. O olay bana çok şey öğretmişti. Bu öğrendiklerim sayesinde bundan sonra farklı adımlar atacağım. Kendinle konuşurken kelimelerini seçebilirsin. Ben böyleyim yerine şimdi böyleyim ama değişebilirim, gelişebilirim diyebilirsin. Geçmişim kötü, geçmişim acılarla dolu demek yerine geçmişimdeki her deneyim beni bugünkü halime taşıdı diyebilirsin. Yani anlattığın hikayeyi değiştirebilirsin. Yani beynin sahte anıları gerçekmiş gibi kaydedebiliyorsa o zaman sen de geleceğini bugünden yazabilirsin. Ama bu defa bilinçli bir seçimle. Peki anılarımız şekillendirilebiliyorsa bilinçaltımızın bundaki rolü nedir? Hadi gel yeni bölümde ona bakalım. Bölüm 4. Bilinçaltının gizemli dünyası. Davranışlarımızın büyük çoğunluğu aslında bilinçaltımız tarafından yönetilir. Bilinçli tercihlerimizin sandığımızdan çok daha az olduğunu bilimsel araştırmalar kanıtlamıştır. Bilinçaltımız çocukluğumuzdan beri edindiğimiz tüm deneyimlerden etkilenir ve hayatımızı şekillendirir. Örneğin reklamcılar subliminal mesajlar, renk psikolojisi ve duygusal tetikleyiciler gibi bilinçaltı tekniklerini kullanarak insanların satın alma kararlarını etkileyebilir. Mesela kırmızı rengin iştah açıcı etkisi nedeniyle restoranların bu rengi kullanması ya da mağazaların duygusal müzikler çalarak müşterilerin alışveriş süresini ve harcamalarını arttırması buna iyi örneklerdir. Peki neden bunlar bizim karar alma süreçlerimizi etkileyebiliyor? Çünkü
bilinçaltımızda buna uygun kayıtlar var. Aynı zamanda bilinçaltının hayatımız üzerinde çok önemli bir etkisi var, rolü var. Daha önce de bahsetmiştim. Mesela bir piyanisti düşün ya da çok iyi bir kemancıyı. Sence nasıl muhteşem bir besteyi hiç durmadan, üzerine düşünmeden çalabiliyorlar? Bu bilinçaltının muhteşem kapasitesi sayesinde gerçekleşiyor. Eğer bilinçleriyle düşünecek olsalar, şimdi do'ya mı basacağım, re'ye mi basacağım, anında şaşıracak ve duracaklar. Ya da çok yetenekli bir futbolcuyu düşün. O driplingler, o çalımlar, hiç olmayacak açılardan şut çekip gol atabilme becerisi bilinçten mi yoksa bilinçaltından mı geliyor? Bir basketbolcu hiç olmayacak bir açıdan nasıl muhteşem sayılar atabiliyor? Usta bir tenisçi nasıl en zor toplara bile muhteşem bir şekilde vurup sayı alabiliyor? Bunların hiçbiri bilinçle ya da düşünerek yapılmıyor. Milisaniyeler içinde karar veriliyor. Peki nasıl? Defalarca tekrar edile ustalaşılıyor. Bunu neden söylüyorum? Bugün ne durumda olursan ol, herhangi bir şeyi yeterince tekrar eder, odaklanır, hele bir de duygularını katarsan kesinlikle gelişebilirsin. Bilinçaltının bu kapasitesini öğrendikten sonra artık olduğun gibi kalmamalısın. Örneğin onu doğru kodlamak adına bugün güzel şeyler başıma geliyor. Her adımda güçleniyorum ve öğreniyorum. Tüm zorluklar beni daha güçlü kılıyor. Kendimi olduğum gibi kabul ediyor ve seviyorum gibi günlük hayatındaki cümleleri çok daha güçlü ve olumlu hale getirerek bilinçaltını şekillendirebilirsin. Unutma, ona ne öğretirsen o seni buna göre yönlendirecek. İlk başlarda sinyal nerede, vites nerede, debriyaj nerede diye paniğe kapılırken bugün yüzlerce tekrar sonrasında en zor anlarda bile hiç düşünmeden milisaniyeler içinde karar vererek arabayı nasıl kullanıyorsan her şeyi de öğrenebilirsin. Yeter ki kendine sınır koyma. Şimdi tüm bu bilgileri nasıl yönetebileceğimize bir bakalım. David Eagleman'in çok sevdiğim kent metaforuyla. Bölüm 5, beynini kullanma kılavuzu ya da potansiyelini keşfet. Beynimizin potansiyeli sınırsızdır ancak bunu kullanabilmemiz için bazı tekniklere ihtiyaç vardır. David Eagleman beynimizi büyük bir kente benzetiyor. Bir şehirde nasıl trafik, altyapı, farklı mahalleler ve sürekli iletişim halinde olan bölgeler varsa beynimizde de sürekli iletişim halinde olan, karmaşık bağlantılar kuran ve sürekli yeni yollar oluşturan bölgeler vardır. Beynimizin verimli çalışabilmesi için bu bağlantıların güçlü ve sağlıklı olması gerekir. Bir şehre bakıp ekonomi nerede diye soramayız. Aynı şekilde beynimize bakıp şu bilgi nerede, bu bilgi nerede diye soramayız. Çünkü ihtiyaç olduğu anda o bilgiler on binlerce, bazen yüz binlerce ya da milyonlarca nöronun ışıldamasıyla ortaya çıkar. O nöronları harekete geçirebilmek ve beyninin senin için çalışmasını sağlamak adına ona her gün yeni şeyler öğretebilir ve tekrarlayabilirsin. Bağlantıları güçlendirebilirsin. Beynindeki farklı yetenek ve becerileri ayrı mahalleler gibi düşünerek her birine düzenli olarak küçük yatırımlar yapabilirsin. Böylece beynini etkin ve güçlü bir kent haline getirebilirsin. Sevgili dost, her zaman olduğu gibi bu bir özetti. Kitabı okumanı şiddetle tavsiye ederim. Gerçekten çok ama çok güçlü bir kitap. Çok özel bir kitap. Beyninle, bilinçaltınla ilgili birçok önemli gerçeği öğrenebileceğin, dahası kullanabileceğin ve kendini geliştirebileceğin bir kitap. İçinde muhteşem örnekler var, akılda kalıcı ve uygulanabilir yöntemler var. Dolayısıyla kitabı alıp okumanı çok isterim. Unutma, beynini değiştirirsen hayatını da değiştirebilirsin ve bunu yapabilirsin. Ahmet Hamdi Tanpınar çok güzel söylüyordu ya, hiç kendini denemeyecek misin? Kim olduğunu, ne olduğunu bilmeden mi öleceksin? Ve bitirirken her zaman olduğu gibi bir hatırlatma yapmak istiyorum. Lütfen Filistin'i ve Doğu Türkistan'ı unutma. Orada yaşananların bizlere verdiği mesajları unutma. Boykotun soylu bir duruş olduğunu unutma. Ben bu yapılanlardan beriyim. Paramın kardeşlerimin üzerine bomba olarak yağmasını istemiyorum ve buna karşıyım demek olduğunu unutma. 6 Şubat depreminde Filistinli çocukların harçlıklarını bize gönderdiğini unutma. Onlar için
Her istediğinde dua edebileceğini unutma. Bütçen nispetinde yardım yapabileceğini, Doğu Türkistan ve Filistin'de yaşananların daha fazla insan tarafından bilinmesi, unutulmaması için paylaşım yapabileceğini lütfen unutma. Bir sonraki kitap özetinde buluşana kadar kendine çok iyi bak. Sevgiler, selamlar.